muhteşem oyunculukların altında yatan temel nedeni hiç merak ettiniz mi? Ya da büyülendiğiniz bir filmin ardından izlediğiniz filmdeki oyuncunun nasıl oluyor da bu kadar mükemmel bir performans sergilediğini. Ama mutlaka kulağınız metot oyunculuğu diye bir kavrama bir yerlerden aşinadır. Metot oyunculuğuna aşina olmayanlar için temelde oynadığı karakterle bağlantı kurmak için kişinin kendi kişisel deneyimlerini, anılarını vurgulayan bir performans tarzıdır. Yani metot oyuncuları rolü tam olarak benimseyebilmek için kendilerini o hayata adapte etmeye çalışırlar. Oyuncuların rollerini daha iyi anlamak için tam olarak metot uyguladıklarını gösteren bazı örnekleri sizler için derledik. Hazırsanız başlayalım. Tom Hanks'in başrolünde harikalar yarattığı 2000 yapımı Castaway, Türkçe'ye Yeni Hayat olarak çevrilmiştir. Hatırlarsınız, Robert Zemecks'in yönetmenliğini üstlendiği Castaway'de Tom Hanks'in ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesini izlemiştik. Filmde canlandırdığı Chuck Noland karakterine hazırlanmak için ilk olarak 23 kilo almış, daha sonra bu kiloları 14 ay içerisinde vermiştir. Aynı zamanda 14 ay boyunca da sakallarını uzatmıştır. Role girmek için bir süre ıssız adada yaşayan Tom Hanks, ada şartlarından dolayı bacağındaki yarayı tedavi edememiş, doktora gitme fırsatı bulduğunda ise kan zehirlenmesinden ölmek üzereymiş. Türkçe'ye Kızgın Boğa olarak çevrilen 1980 yapımı Raging Bull, Robert De Niro'nun oyunculuk hayatında dönüm noktalarından birisidir. Martin Scorsese'nin yönetmenliğini üstlendiği Raging Bull'un sinema tarihinin en iyi filmleri arasında gösterilmesinin sebeplerinden birisi de hiç şüphesiz Robert De Niro'nun filmdeki performansı ve rol için geçirdiği dönüşümdür. Bu filmde boksör Jack LaMonta'yı canlandıran De Niro, bu rol için 4 ayda tam 48 kilo almıştır. Oyuncu nefes almakta, dik durmakta ve hatta konuşmakta zorlanmaya başlayınca kalp krizi geçirmesinden korkulduğu için çekimlere bir süre ara verilmiştir. Sonuçta Robert De Niro geçirdiği dönüşümün karşılığını 1980 yılında Raging Bull'daki performansıyla en iyi erkek oyuncu Oscar'ına sahip olarak almıştır. Hilary Swank, 2004 yapımı Million Dollar Baby filmiyle kariyerindeki en büyük sıçramayı yapmıştı. Türkçe'ye Milyon Dolarlık Bebek olarak çevrilen filmde Swank, karakteri anlamadan başarılı bir performans sergilenmesinin mümkün olmayacağını düşünüyordu. Bu sebeple boksör gibi oynamak yerine gerçekten bir boksör oldu. Filmde izlediğimiz boks sahnelerine hazırlanmak için yaptığı antrenmanlar sırasında o kadar çok ayak çalışması yapmıştı ki staph enfeksiyonu kaptı. Swank olayı şöyle anlatıyor. Ayağımda avucum büyüklüğünde bir kabarıklık çıktı ve epeyce şişmişti. Antrenman yapamıyordum ve ayağıma basamıyordum. O yüzden kabarıklığı kendim patlattım ama sonra da iltihaplandı. Tüm bu zorluklar sonuçta Hilary Swank'e filmdeki performansı için en iyi kadın oyuncu Oscar'ını, Million Dollar Baby filmine de en iyi film Oscar'ını kazandırmıştı. Hilary Swank. Ünlü oyuncu Sylvester Stallone, 1985 yapımı Rocky 4 filmi için ölümden dönmüş desek yeridir. Rocky ve Rambo karakterleriyle özdeşleşen Stallone, Rocky serisinin 4. filmine bambaşka bir boyut kazandırmak için çok farklı bir yol tercih etmiş. Stallone, filmin son bölümündeki dövüş sahnesini olabildiği kadar gerçek gösterebilmek için filmde Drago'yu canlandıran rol arkadaşı Dolph Lundgren'dan onu gerçekten nakavt etmeye çalışmasını istemiş ve Lundgren Stallone'a öyle sert vurmuş ki oyuncunun kalbini koruyan perikardiyal kesesi şişmeye ve kalbine baskı yapmaya başlamış. Acilen hastaneye götürülen ve 9 gün boyunca yoğun bakımda kalan Stallone, daha sonra aldığı bu darbenin korkunç bir trafik kazasında alınabilecek bir darbe ile eşdeğer olduğunu ifade etmişti. Nicolas Cage'in
Birdie filmindeki rolü için yaptıklarını düşündüğümüzde sahip olduğu şöhreti pek de tesadüfen kazanmadığını daha iyi anlıyoruz. Nicolas Cage'in performansı uğruna yaptıkları arasında belki de en inanılmazı 1984 yapımı Birdie filminde karşımıza çıkıyor. Canlandırdığı El Columbato karakterinin iki dişi olmadığı için kendi dişlerinin de çekilmesini talep ediyor. Ancak Cage'in sıra dışı isteği bununla da sınırlı kalmıyor. Oyuncu iki dişinin 50'lerde yaşayan El Columbato'nun yaşadığı şartlar altında, yani uyuşturulmadan çekilmesini talep ediyor. The Pianist 2002 yapımı bu şaheser, Adrien Brody'nin de dünya çapında öne kavuşmasına sebep olmuştur. 2000'lerin başında fazla tanınan bir oyuncu olmayan Adrien Brody, Roman Polanski'nin yöneteceği The Pianist'te başrolü kaptığında tüm hayatını bu role hazırlamak için bir kenara bırakmış, öncelikle hayatındaki maddiyattan uzunca bir süre vazgeçmiştir. Telefonundan pahalı kıyafetlerine, arabasından lüks evine kadar her şeyden vazgeçen ünlü oyuncu, sevdiklerini kaybetmenin nasıl hissettireceğini tecrübe etmek için uzun süreli sevgilisinden bile ayrılmıştı. Piyano sahneleri için sıfırdan piyano çalmayı öğrenen Brody, filmdeki tüm piyano sahnelerini kendi oynamıştı. Oyuncunun karakteri uğruna yaptığı tüm bu fedakarlıklar, kendisine en iyi erkek oyuncu Oscar'ını alan en genç oyuncu unvanını getirmişti. Adrien Brody. Metod oyunculuğunun en büyük ustalarından Daniel Day-Lewis, 1989 yapımı My Left Foot filminde yine harikalar yaratmış. Türkçe'ye Sol Ayağım olarak çevrilen filmde felçli Christy Brown'u canlandıran Day-Lewis, film çekimleri sırasında tekerlekli sandalyesinden kalkmayı reddedince çekimler boyunca film ekibi tarafından taşınmış. Ayrıca usta oyuncu karakterden çıkmamak için yemeklerin kaşıkla yedirilmesini istemiş, yedirilmediği takdirde ise yemeği reddetmişti. Haftalar boyunca tekerlekli sandalyeden kalkmayan ve sonucunda iki kaburgası kırılan Daniel Day-Lewis, filmdeki performansı ile en iyi erkek oyuncu Oscar'ının da sahibi olmuştu. And the Oscar goes to Daniel Day-Lewis in My Left Foot. Christian Bale, 2004 yapımı The Machinist filmiyle sınırları zorluyor. Sinema tarihinin en çarpıcı ve aynı zamanda en ürpertici değişimi diyebiliriz. Christian Bale, uykusuzluk çeken, ruhsal sorunlar yaşayan makinist Trevor Rosnick rolüyle bizleri şaşkınlığa düşürmüştü. Rosnick karakterinin filmde belirli bir noktadan sonra kemikleri sayılacak kadar zayıflaması gerekiyordu ve Bale kendisinden istenileni fazlasıyla yaptı. 78 kilodan 50 kiloya kadar düştü. Diyeti gerçekten çok ağırdı. 4 ay boyunca her gün sadece bir kutu ton balığı ve bir elma yemişti. Su ve şekersiz kahve dışında başka bir şey içmesi yasaktı. Üstelik daha hızlı kilo vermek için egzersiz yapmayı da ihmal etmemişti. Ve sonunda karşımıza olağan dışı bir oyunculuk ve çok iyi bir filmle çıkmıştı. Ve son olarak karşınızda Heath Ledger. Beklenmedik ölümüyle tüm dünyayı sarsmış, 2008 yapımı The Dark Knight filmiyle hem kendisini hem de Joker karakterini efsaneler arasına taşımıştı. Bunu yapmak zorunda mıydı? Değildi elbette. Kimsenin kendisinden böyle bir isteği olmamıştı. Ne yönetmenin, ne senaristin, ne de yapımcının. Ancak kendisi çok farklı bir iş çıkarmayı baştan kafasına koymuştu. Daha önceki Batman filmlerinde ortaya konan Joker performanslarından farklı bir şey yapmayı çok istemişti. Otel odasında tek başına kaldığı 1,5 ayı aşkın bir süre boyunca en çok çalıştığı ve üzerinde durduğu şey de Joker'in o unutulmaz ses tonu olmuştu. I only have one question. Where is Harvey Dent? Kameralar çalışmaya başladığı andan itibaren bambaşka bir hale bürünen Ledger, hayat verdiği gerilim dolu sahnelerde oyuncu arkadaşlarının gerçekten korkmasına sebebiyet vermişti. Bunu bilerek yapan Ledger, sahnelerin daha gerçekçi olması için bu şekilde bir yol izlemişti. Hatta filmdeki bazı oyuncular, Ledger tarafından sergilenen beklenmedik oyunculuk sebebiyle repliklerini birkaç defa unutmuşlardı. Filmin çekimlerinden sonra
Joker karakterinden çıkamayan Ledger, ilaçların yardımıyla ayakta kalmaya çalışmıştı. Ve film henüz kurgu aşamasındayken yüksek ilaç kullanımı gerekçesiyle New York'taki evinde ölü bir şekilde bulunmuştu. Ledger, Kara Şövalye'deki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Altın Küre, BAFTA ve Oscar ödüllerinin de sahibi olmuştu. And the Oscar goes to Heath Ledger in The Dark Knight. Umarız bu video hoşunuza gitmiştir. Sizler için her videoda daha da kaliteli içerikler üretmeye çalışıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sinemayla kalın, takipte kalın.